Turkcell'in katkılarıyla 8 dakika 8 detayın yeni bölümünden hepinize merhaba. Bu bölümde Ayrton Senna ile ilgili 8 otomobili konuşacağız. Hazırsanız başlayalım. Ayrton Senna Formula 1 kariyerinden önce İngiltere'de Formula Ford yarışlarına katılmıştı. Sonrasındaki süreçte de bazı Formula 1 takımlarıyla test sürüşlerine çıkmıştı. İngiltere'de yaşadığı bu dönemde Senna'nın otomobili bir Alfa Romeo Alfa Sud T'ydi. Senna'nın tercihi olan Alfa Sud T, döneminin en sportif kompakt otomobillerinden biriydi. 4 tane farklı boxer motor seçeneği olan Alfa Sud'un en güçlü versiyonu ise Senna'nın tercihi olan T'ydi. Senna'nın sahip olduğu araç makyajlı seriye ait bir versiyondu. Makyajla birlikte Alfa Sud T'lerde 94, 96 ve 105 beygirlik 3 farklı versiyon vardı. Açıkçası Senna'nın hangi versiyonu kullandığından emin değilim. Ancak büyük ihtimalle 105 beygirlik versiyonu tercih etmiştir. Ayrton Senna'nın kariyerindeki ilk büyük adımı Formula Ford'la atmış olması, listede neden bir Ford Escort XR3'ün olduğunu anlamayı kolaylaştırıyor. Brezilya'nın motorsporlarının genç yeteneği olan Senna, aynı zamanda markanın Brezilya'daki reklam yüzlerinden biriydi. Ford Escort bu neslinde arkadan itişten önden çekişe geçiş yapmıştı. Ford Escort XR3 o dönemde spoiler'ı, özel jantları, spor koltukları, cam tavanı, ek farları ile birlikte serinin en üst versiyonuna işaret ediyordu. Senna'nın reklam yüzü olduğu bir otomobil olunca Escort XR3'ten performans beklemek çok doğal bir şey. Ancak Escort'un motor kaputunun altındaki 1.6 litrelik bivalent motor, yani hem benzin hem etanol ile çalışabilen güç ünitesi yaklaşık 85 beygir güç üretebiliyordu. Escort'un bu nesliyle ilgili başka bir detay da Patrick Lecuemon tarafından tasarlanmış olması. İlerleyen süreçte Renault'un baş tasarımcısı olacak olan Lecuemon, aynı zamanda Ford Cargo'nun da ilk neslini tasarlayan isimdi. Otomobil tarihinin en zarif büyük kupelerinden biri, Senna'nın Lotus için yarıştığı dönemdeki tercihi olmuştu. Bruno Sacco'nun başyapıtlarından biri olan W126 nesli S serisinin kupe versiyonu olan C126, ana hatlarını sedan versiyonundan yani S serisinden almış olsa da küçük farklılıklarla ayrışabiliyordu. Bunlar arasında en önemlisi şüphesiz farlardı. S serisinde sis farları ana farlara entegre olduğu için oldukça geniş bir yapı vardı. Ancak kupe versiyonunda farlar daraltılmış ve sis farları tampona taşınmıştı. Bununla birlikte otomobilde özel kapı kollarına yer verilmişti. Kapı kolları daha az kirlenmeye neden oluyordu. C126, B sütunsuz ya da eskilerin deyimiyle direksiz bir otomobildi. Mercedes'in geçmişinden gelen bu tasarım detayı C126'yı takip eden tüm büyük lüks kupelerinde de karşımıza çıkmıştı. 12 Mayıs 1984 tarihinde Almanya'daki ünlü Nürburgring pistinin yeniden açılışı için bir organizasyon düzenlendi. Bu organizasyon aynı zamanda Mercedes'in yeni gözbebeği 190E 2.3 16'nın da tanıtımı için bir sahne olacaktı. Davet edilen 20 kişiden 7'si daha önce Formula 1'de dünya şampiyonu olmuş olan insanlardan oluşuyordu. Ve bu isimler arasında çaylak bir pilot Ayrton Senna da vardı. Pistteki 20 otomobilde 185 beygir gücündeki 190E 2.3 16'lardan oluşuyordu. Geleceğin şampiyon adayı olarak organizasyona davet edilen Senna, beklentinin karşılığını vermiş ve usta isimleri geride bırakarak birinci olmuştu. Senna, ilerleyen süreçte yaptığı pek çok röportajda 190E'nin çok kontrol edilebilir ve çok dengeli bir otomobil olduğunu altını çizmişti. Bu arada küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Mercedes tarihinin en önemli otomobillerinden biri olan W201 ile ilgili çektiğimiz 8 dakika 8 detay videosunu da linke tıklayarak izleyebilirsiniz. 1984 yılında Nürburgring 1000 km yarışına bir Porsche 956 prototipiyle katılan Senna, 1987 yılında ise Porsche'nin bir yol otomobiline sahip oldu. O dönemde yılın bir kısmını Portekiz'de geçiren Senna, 1987 model Porsche 911 Cabrio'sunu da Portekiz'de satın almıştı. Senna'nın 911'i gri renkli ve aksesuarsız standart bir versiyondu. Senna'nın ölümünden sonra el değiştiren otomobil yeni sahibi tarafından turbo görünümüne kavuşturulurken sarıya boyandı. Açıkçası ben Senna'nın kullanmış olduğu bir otomobile sahip olsam, yani bırakın boyatmayı veya modifiye etmeyi, en ufak bir vidasına bile dokunmazdım. Honda NSX, Senna'nın sadece kullanmakla kalmadı, aynı zamanda geliştirilmesinde de katkıda bulunduğu bir otomobil. 1988 yılında Honda motorlu McLaren MP44 ile kariyerin ilk dünya şampiyonluğunu elde eden Senna, markanın da ilk süperspor otomobilin geliştirilmesine destek verdi. Dünyanın tamamen alüminyumdan üretilen ilk otomobili olan Honda NSX, aynı zamanda elektrikli direksiyon sistemine sahip olan ilk otomobiliydi. Elektronik kontrollü gaz kelebeği de NSX'teki teknik yeniliklerden bir diğeriydi. Tasarımcısı tarafından
F-16'lardan ilham alınarak tasarlandığı söylenen otomobil, yapılan makyajla birlikte o karizmatik kapaklı farlarından kurtuldu. Daha doğrusu kaybetti. Ve yerine cam kapağının altında benim çok da hoşuma gitmeyen o sabit farlar geldi. Yol versiyonlarının üretimi 2005 yılında sona eren Honda NSX, üretildiği dönemlerde dünyanın ne en güçlü ne de en hızlı otomobillerinden biriydi. Ancak muhteşem bir şasisi ve çok çevik sürüş özellikleri sunduğu için efsane haline geldi. McLaren F1'in babası Gordon Murray bile F1'i tasarlarken Honda NSX'ten ilham aldığını söylüyorsa vardır bir bildiği. 2016'da karşımıza çıkan ikinci nesil NSX, 3 elektrikli motoruyla bambaşka bir süpersporcu karakteriydi. Yeni NSX elbette atasından çok daha hızlı ve çok daha güçlü bir otomobil. Ancak atasıyla aynı etkiyi yaratıp yaratmadığı tartışılır. Audi 80'lerin başında Quattro ile rally parkurlarında kuralları yeniden yazıp bir efsane imza atmış olsa da konu binek otomobillere geldiğinde ne BMW ne de Mercedes kadar lüks bir sporcuya sahipti. 1991 yılında yollara çıkan Audi S4 işte bunu değiştirmek için üretilen bir otomobildi. Audi S4 denince aklımıza orta sınıf bir otomobil gelebilir. Ancak 91 yılında yollara çıkan S4 Audi 100'ün bir versiyonuydu. Yani orta üst sınıfa aitti. Peki Audi S4 ile Ayrton Senna'nın yolları nasıl kesişti? Senna ailesi Audi ile Brezilya'da markanın distribütörü olmak üzere bir anlaşma imzalamıştı. Senna'nın imajından ve isminden faydalanarak Brezilya pazarına güçlü bir giriş yapmayı hedefliyorlardı. Audi ile Senna ailesi arasındaki işbirliğinin sonucunda 1994 Nisan'ında markanın satışları başladı. Başka bir deyişle Ayrton Senna hayatını kaybetmeden birkaç hafta önce. Audi S4 o dönemde hem sedan hem de station karoselle yani Avant olarak da satışa sunulmuştu. Senna tercihini gri renkli bir S4 Avant'tan yana kullanmıştı. Ve otomobil V8 motorlu olan versiyondu. Bildiğiniz gibi Audi 100 makyajla birlikte Audi A6 adını aldı ve S4'ün de adı S6'ya dönüşmüş oldu. Audi S4 markanın tarihinde önemli bir yere sahip. Çünkü bu modelden sonra çok daha fazla lüks ve performans Audi'ler görmeye başladık. İngilizler 1988 ile 1992 arasında Formula 1'de 4 kez üreticiler şampiyonluğu elde etmelerinde büyük payı olan Senna'yı elbette unutmadı. Senna'nın ismini onurlandırmak için 2017 yılında McLaren Senna adındaki modeli ortaya çıkardılar. McLaren'ın F1'den sonra ürettiği en hafif yol otomobili olan McLaren Senna sadece 1198 kilogram kuru ağırlığa sahip bir otomobil. 800 beygir gücündeki 4 litrelik çift turbo V8 ile birlikte McLaren Senna'nın 0-100 hızlanması sadece 2.8 saniye sürüyor. Ayrton Senna yaşasaydı adını taşıyan bu otomobilin geliştirilmesinde ne gibi katkılarda bulunurdu bilinmez. Ancak kesin olan bir şey var ki McLaren Senna şimdiden otomobil tarihinin en ikonik modellerinden biri olarak yerini aldı. Ayrton Senna motorsporları tarihinin en trajik ve en yarım kalan hikayelerinden birinin başrolünde var. Sürüş yeteneği bir yana, pistteki ve pist dışındaki karakteriyle gerçek bir ikon olan Senna ile ilgili bu 8 otomobil arasındaki favoriniz hangisi? İçerik hoşunuza gittiyse beğenmek, bildirimleri açmak ve kanala abone olmak gibi seçenekleri düşünebilirsiniz. YouTube algoritması bu şekilde çalışıyor. Destek verirseniz çok sevinirim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Gönül çeker, canım çeker, bilir bunu tüm sevenler.